Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde adanın ruhu olarak geliyor. Yalnız ve yalınsın. Tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğin bir dönem. Fakat deniz senin varlığından haberdar dedi. Kalp kırıklığı ve incinme kartı geldi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda kendini yalnız hissettiği bir sürecin içerisinde aklınızdaki kişi biraz karamsar bir enerjide, kalp kırıklıkları var, üzüldüğü, yorulduğu bir süreçten geçiyor diyebiliriz ama en çok da etkileyen durum yalnızlık duygusu diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Kendini çok yalnız hissettiği bir sürecin içerisinde. Ve o kadar karamsar bir enerjinin içerisine geçmiş ki gelen fırsatları ya da onun yanında olan kişileri çok da göremeyen bir enerji oluşturuyor diyebiliriz. Evet, biraz psikolojik olarak da kendini kapattığı bir sürecin içerisinde görünüyor. Şimdi ayrıntılı olarak da bakacağız zaten genel enerjilerine. Ama genel olarak dediğimiz gibi karamsar bir gün olacak onun için. Teslim olma, ruhun karanlık gecesi ve affetmek kartı geldi. Kendi karanlık taraflarıyla yüzleştiği bir sürecin içerisinden geçiyor. Burada özellikle affetmek, affedilmek konuları onu ciddi şekilde yoruyor, zorluyor olabilir. Dengeye gelmesi gerektiğinin farkına vardığı bir süreçte olacak. Ve burada öyle bir enerji var ki, bakın sezgisel iletişim ve ruhsal bağlılık kartı geldi. Genel olarak ikili ilişkilerde denge kuramayan bir enerji olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi bu noktada alma verme dengesinden tutun da eril dişil dengesine kadar genel olarak hayatında dengeyi oturtamayan bir enerji olarak geliyor. Ve sistem diyor ki artık teslimiyete geç. Artık yaşadığın şeyleri fark et. Ve bu alanda ruhsal olarak bu bağını geliştir, kur. Ciddi bir uyarı var aslında ona karşı. Evet, burada biraz böyle genel manada aile etkisi çok yüksek olarak geliyor. Şimdi ruhun karanlık gecesi ayrılık ve aile kartı geldi. Şimdi aileden gelen, işte atalardan gelen, anne babadan gelen genel olarak bir ayrılıkla ilgili bir travmatik durum olabilir, bir duygu aktarımı olabilir. Burada özellikle şimdi birçok şekilde yansıyabilir. Şimdi ayrılık korkusu olan kişiler, işte yalnızlık korkusu olan kişiler çok fazla bağ kuramaz. Çünkü sonuç olarak orada kişide şöyle bir bilgi vardır. Ne olursa olsun sen ayrılacaksın. Karşındaki kim olursa olsun sen ayrılacaksın inancı vardır ve bu inançla beraber kişi bağ kurmakta çok zorluk çeker. Bazen ayrılığı seçen taraf olur. Bazen terk edilen taraf olur. Ama genel olarak baktığımızda ayrılık teması ikili ilişkileri yürütmekte zorluk konuları yaşanır. Bunları görmesi gerekiyor. Ve bu noktada aileyle ilgili bu durumu çok net bir şekilde fark edip bu alanı şifalandırmalı. Affetmek, habersiz ve yükselmek kartı geldi. Egodan bahseder habersiz kartı bize. Şimdi yükselmek kartı da drama, engeller, küçüklük. Yani burada genel olarak egosal bazı durumlar var ve aklınızdaki kişi burada affetmesi gereken kişileri affedemiyor olabilir. Ya da kendisine karşı çok acımasız enerjilerde olabilir. Bir kart alacağım. Evet, kendine karşı bir yetersizlik duygusu var diyebiliriz. Yetersizlik duygusundan kaynaklı hatalarını, hata olarak gördüğü şeyleri, hayatındaki o gidişatı ciddi şekilde böyle nasıl söyleyelim, negatif olarak anlamlandıran bir enerji ve kendine çok böyle davranıyor olabilir. Nasıl söyleyelim? Acımasız davranıyor olabilir. Bu enerjileri değiştirip dönüştürmesi gerekiyor diyebiliriz.
Buradaki kupa dörtlüsünün de asıl enerji durumu bu yüzden olabilir. Çünkü genel olarak karamsar bir enerjide, işte kendine güzel şeylere layık görmeyen bir enerjide olabilir. Birçok şekilde yansıyabilir hayatına. Bu alanlara bakıp şifalandırması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün hayatında neler yaşayabilir? Sizin hayatında neler olabilir? Ve aile hayatında neler var? Bunlara bakalım. Şimdi öncelikle iş hayatı ile ilgili ikilemlerin olduğu bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Bazı kararlar alması gerekiyor ama buradan ne yapacağını çok da bilemeyen bir enerji olarak geliyor. Sezgilerini kullanması gerekiyor. Sezgileriyle karar alması gerekiyor ama biraz bu alanda bocalıyor. Çünkü bu kişinin sezgilerle ya da ruhla, maneviyatla bağı çok güçlü olmayabilir. Bu alan birazcık zayıf hissettiriyor. Şimdi özellikle iş hayatında geçmişte yaşanılan bazı durumlar onun alanını çok ciddi şekilde etkiliyor olarak görünüyor. Burada bir karar alması gerekiyor ama bu kararı alırken geçmişte yaşadığı durumlar onu daha da böyle içinden çıkılamaz bir duruma doğru getiriyor olarak görünüyor. Yani oradaki o affedemediği genel bir affedememe durumu var. Çünkü işte yapılan hatalar varsa, yaşanılan sıkıntılı süreçler varsa bunları hala kafasında sürdürdüğü için, kafasında döndürdüğü için bu sefer burada alacağı kararlar çok objektif olmuyor. Daha çok karamsar bir durumun içerisinde tedirginlik ve o tedirginlikle alınacak kararda çok ciddi şekilde yorucu durumlar ortaya çıkarabilir. Ve net olarak şimdi burada alacağı karar bu kişinin hayatını ciddi bir değişim ve dönüşüm sağlayacak olabilir. Yeni bir düzene geçilmesi gerekiyor. Ve geçmişi bırakmak istemeyen bir enerji olduğu için de burada yeni bir düzene geçmek istememekten kaynaklı da burada sıkışmış hissetme durumu oluşmuş olabilir. Şimdi sizin hayatında neler olabilir dediğimizde kader çarkı geldi. Bir kart daha alacağım ben buraya. Evet, Tılsım Kraliçesi. Şimdi kader çarkı geldi. Kadersel bir sürecin içerisinde olduğunuzu düşünen bir enerjisi var. Sizinle ilişkisinde daha çok aydınlanma, bir şeyleri fark etme süreci içerisinde bazı şeylerin değişim, dönüşüme uğraması gerektiğinin çok net farkında. Şimdi onun hayatına çok ciddi şekilde güzel dokunuşlarınız olmuş olabilir. Onun hayatına güvenle ilgili ciddi şekilde farkındalık oluşturmuş olabilirsiniz. Ancak burada kendine karşı ciddi bir yetersizlik durumu var. Bakın Tılsım Kraliçesi çok güçlü bir enerjidir. Maddi ve manevi olarak birçok şeyi halletme durumlarından bahseder. Güven enerjisi o kadar yüksektir ki burada. Şimdi bu enerjiye baktığımızda aklınızdaki kişinin genel olarak size karşı hayranlığı var ama kendine karşı da yetersizlik durumu ortaya çıkıyor. Ve burada ciddi bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu hissediyor diyebiliriz. Şimdi aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde kupa ası, gizem ve salıverme. Şimdi burada öyle bir enerji var ki aile içerisinde çok üstü kapalı şeyler yaşanmış olabilir, gizli saklı kalan durumlar olmuş olabilir. Bazı şeylerin net olmadığını, duyguların da net gösterilmediğini düşünen bir enerji olabilir. Aslında aklınızdaki kişinin beklentisi burada güzel böyle enerjilere geçmek, işte sevgiyi, belki saygıyı rahat hissettirebilmek isteği içerisinde. Burada yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Yani arkada kalan, geçmişte kalan durumlardan, işte gizli saklı durumlar dediğim gibi ya da onu zorlayan enerjileri görmezden gelmek istiyor. Burayı artık toparlamak istiyor aslında ama bir kart daha alalım buraya, daha da netleştirelim. O istiyor ama bunu evet. Tılsıması. Yani çok net bir şekilde bu alanda hem maddi hem de manevi olarak bazı sorunlar var diyebiliriz aileyle ilgili. Şimdi bu noktada tılsımasıyla beraber bir fırsat elde etmek istiyor. Ama burada öyle bir enerji var ki şimdi fırsatlar gelse bile kupa dörtlüsüyle beraber o kadar karamsar bir enerji içerisinde ki bunu görememe durumu çok çok yüksek olabilir. Umarım burayı anlatabildim. Genel enerjisi bu şekilde. Yani şu an en azından bugünkü enerjide karamsar bir enerji yayıyor etrafına diyebiliriz. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Hangi enerjiler aktif? Bunlara bakalım hemen.
güç, tilki metaforu olarak geliyorsunuz ve karamsarlık. Şimdi tilki tamahkar, menfaat peşinde koşan, kurnazlık yapan, kandıran dedi. Diğer kartlarımı da hemen alacağım. Şimdi burada öyle bir enerji var ki karamsarlık sizde de var. Genel olarak konuşalım. Gücünüzü toplamak istediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Ama artık burada sizin güç tanımınız o içinizdeki o öfkeyi dindirmek diyebilirim. Şimdi güç kartında kişi çok güçlüdür ama içindeki o gücü, o aslanı sakinleştirebilirse, onu kontrol edebilecek seviyeye gelebilirse eğer o gücü kullanabilir. Bu seviyeye gelmezse eğer o güç kişiye zarar verebilir. Şimdi burada böyle bir enerji var. Kendi içinizdeki o öfkenin, kızgınlığın, o gücün sakinleştirilmesi adına çabaladığınız bir sürecin içerisindesiniz diyebiliriz. Sizde de ciddi bir karamsarlık var ve bu karamsarlığın oluşturduğu buradaki negatif enerji çok yüksek olabilir. Kendi içinizdeki güce odaklanmak istediğiniz bir süreçtesiniz. Ama bazı şeyleri siz de çok fark edemiyorsunuz diyebilirim. Burada örneğin bazı konularda kendinizi çok net kandırıyor olabilirsiniz. Yani burada illa karşı taraf olarak ya da başka insanlar olarak düşünmeyin bu enerjiyi. Kendinizi de kandıran bir enerji içerisinde olabilirsiniz. İşte bir şeyler gitmiyordur, toparlanması gerekiyordur ama görmek istemiyor olabilirsiniz. Ciddi bir karamsarlık sizde de var. Mesela kendi gücünüzün farkına varmak, kendi gücünüzü kabul etmek istemiyor olabilirsiniz örneğin. Şimdi sıkışmış, dönüşüm ve ara vermek kartları geldi. Sizde de yani aynı şekilde karamsar enerjiyle beraber o karamsarlıkla o negatif enerjiyi çoğaltarak daha da böyle sıkışmış hissettiğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz diyebiliriz. Dönüşümün gerekli olduğunun farkındasınız. Bu ara yani şöyle söyleyeyim, genel olarak bir ilişkilerde de ara verme durumu içerisinde olabilirsiniz ama daha çok böyle biraz bilinçli olarak olmasa da kendinizi biraz böyle arka plana almış olabilirsiniz. Belki hayattan, belki genel olarak arkadaşlarınızdan, sosyal çevreden bir dinlenme isteği içerisinde olabilirsiniz. Bu çok iyi gelecek aslında. Bu çok doğru bir hareket olur. Şimdi artık o sıkışmış enerjinin içerisinden çıkmanız gerektiğiyle ilgili bir uyarı var diyebilirim. Özellikle çaresizlik duygusu. Bakın o kadar büyük bir anlam barındırır ki içerisinde. Kendi gücünüzün farkına varmamak, teslimiyette olmamak, sisteme güvenmemek, yaratıcıya güvenmemekten tutun bir sürü şey söylenebilir bu alan için. Buradan çıkmanız gerekiyor. Burada iyi dilekler kartı koruma, sevgi, rehberleriniz her zaman yanınızda mesajı verir ve almak kartı açık fikirli olmak ve zamanı geldi mesajı verir bize. Yani burada diyor ki sistem size, evet sıkışmış hissediyor olabilirsin ama yardım iste. Bir süredir bu enerji çok yüksek. Bunu birkaç kez de tekrarladım. Yine tekrarlayacağım. Kendi inanışınıza göre burayı değiştirebilirsiniz, alabilirsiniz ya da kabul etmeyen arkadaşlarım sevgiyle geri göndersin bu bilgiyi. Genel olarak yardım isteme durumu. Şimdi rehberlerinizden, meleklerinizden, üstadlarınızdan yardım talep etmeniz gerekir. Şimdi melekleriniz inanışa göre diyelim bizim her zaman yanımızdadır koruyucu meleklerimiz ama özgür iradeden kaynaklı biz yardım istemeden bize yardım edemezler. O yüzden genel olarak bir çıkmazda hissettiğinizde, herhangi bir sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunuzu düşündüğünüzde, bir soruya cevap bulamadığınızda, önünüzü göremediğinizde yardımınızı talep ediyorum demeniz çok çok kıymetli. Siz yardım talep etmeden size yardım edemezler. Bu inanca sahipseniz, buna inanıyorsanız, bunu kalbinize sorduğunuzda bu bilgiye olumlu cevap alıyorsanız bunu hayatınıza çağırmalısınız, getirmelisiniz diyebilirim bu bilgiyi. Ve burada yardım isteyerek birçok yolun açılmasına siz de sebep olabilirsiniz diyelim. Cümleyi kuramadım, anladınız. Şimdi dönüşüm kartı, beslenmek ve evlilik kartı.
Şimdi burada öyle bir enerji var ki özellikle evlilik, bağ kurmak, ilişkiyi tamamlamakla ilgili bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Eee, Bu noktada biraz böyle dış odaklı olabilirsiniz. Kendi içinize dönmemiş olabilirsiniz. Kendinize bakmamış olabilirsiniz. Ne demek? İşte birçok kez söylüyoruz ya işte hayatıma şu girdi bana şunu yaptı, bu girdi bunu yaptı. İşte ben hep şöyle insanları çekiyorum, hep bunu yaşıyorum gibi gibi bir sürü şey karşı tarafa yöneltiriz ya. İşte sistem diyor ki hayır o tarafa bakmayı bırak artık. Senin bakman gereken yer kendinsin. Burada başkalarını kurtarmaya çalışan kişilerden olabilirsiniz. Yani sürekli işte onu kurtarayım, bunu kurtarayım, onun hayatını güzelleştireyim gibi bir kurtarıcı rolüne geçmiş olabilirsiniz. Ama sistem diyor ki hayır kurtarıcı değilsin. Kurtarıcı rolünden çıkman gerekiyor. Çok net bu mesaj var ve lütfen bunu hissediyorsanız yani birçok şekilde bunu anlayabilirsiniz ama çoğunlukla ya hayatıma hep sorunlu kişiler geliyor. Ben de onların hayatını bir düzene böyle çok güzel koyuyorum. Sonra da gidiyorlar diyorsanız unutmayın yani kurban ve kurtarıcı alanında siz kurtarıcıysanız bir süre sonra kurban rolüne doğru kendinizi yol almış bulabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Çok uzattım. Hemen bitiriyorum. Dönüşüm ve yansıtma. Ciddi bir dönüşüm enerjisi var. Sistem artık diyor ki gör. Bakın yansıtma da öyledir. Gör. Senin karşındaki insanların sana ne gösterdiğini, yaşadığın olayların neyi anlattığını gör. Ve artık dur. Kendi alanına dön. Kendi değişim ve dönüşümün için çaba harca. Başkaları için o harcadığın çabadan daha hızlı bile sana yeterli olacak mesajı var diyebilirim. Hemen bitiriyorum. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Genel bir mesaj alalım. Bugünün olumlamasını da alalım. Tekrar hatırlatayım. Açıklamalar kısmındaki linkten WhatsApp'taki grubumuza dahil olabilirsiniz. Günlük his yüklemeleri ve bilgiler paylaştığım, şifa çalışmaları yaptığım bir grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım dahil olabilir. Aynı zamanda offline bir sarkaç eğitimim var. Sarkaç eğitimi almak istiyorsanız, sarkaçla ilgili sarkacın o güzel dünyasına girmek istiyorsanız, şifa çalışmaları yapmak, enerji temizliği, çakra dengeleme, mekan dengeleme, mekan enerjisi dengeleme gibi gibi birçok çalışmayı öğrendiğiniz ve rahatlıkla kendiniz de yapabildiğiniz, aynı zamanda çevrenizdeki insanlara da uygulayabileceğiniz şekilde hazırlanmış bir eğitim. Dileyen arkadaşlarım sertifikada alabiliyorlar ve sertifikayla da bu alanda şifa çalışmaları da yapabiliyorsunuz. Dedim hemen bitirelim. Her şeyin anahtarı sevgide de. Birçok kez gelmeye başladı bu kart. Bunu unutmamamız gerekiyor diyebiliriz. En güçlü şans düşündüğünüzden çok daha iyi durumda olmanızdır. Sözcükler büyüdür. Lütfen olumlu şekilde kullanın. Pozitif cümleler kurun ki hayatınızda güzellikler aksın. Unutmayın negatif olarak kullandığınız sözcükler, cümleler hepsi bir kara büyü olarak size geri döner. Lütfen pozitif olarak cümleler kurup pozitif kelimeler kullanarak hayatınıza güzellikleri çekin. Bedenim, zihnim ve ruhum kolayca iyileşiyor diyebilirsiniz günün olumlaması. Hemen devam edelim. Şimdi biri seçen arkadaşlarım için. Şeytan. Şimdi şöyle, bilinçaltınızın karanlık taraflarıyla yüzleşeceğiniz bir gün olabilir. Şeytan kartı bizim bağımlılıklarımızdır. Burada direttiğiniz, bırakmaktan korktuğunuz şeyler neler? Bunlara odaklanabilirsiniz. Bu karanlık tarafları görmek sizin alanınızı çok daha aydınlatacaktır diyebiliriz. Bazıları için de böyle cinsellik ve tutku konuları tabu olmuş olabilir. Bu alana da dikkat etmekte fayda var diyebiliriz. İkiye seçen arkadaşlarım, kılıç altılısı. Şimdi özellikle şunu soruyorsanız kendinize, buradan çıkmalı mıyım? Yani işte burayı terk etmeli miyim? Bana hizmet etmeyen duygu, düşünce ya da işte bir aile ortamıdır. Buradan ayrılmalı mıyım diye soruyorsanız aslında burada çok net bir şekilde bulunduğunuz o alıştığınız alandan uzaklaşmanız gerektiği mesajı var diyebilirim. Bu
bazen aile olur, bazen duygular olur. Ama genel olarak bu alandan uzaklaşmanız gerektiği mesajı var. Gitmeli miyim? Arkamı dönüp gitmeli miyim diyen arkadaşlarım. Evet dedi. 6. Genel olarak da bir 6 sayısı baskısı var. Bilmiyorum ne ifade edecek size ama. Şimdi 3'ü seçen arkadaşlarım kupa altılısı. Ciddi bir özlem durumu var. Geçmişteki bazı şeyleri tamamen kapatamamış olabilirsiniz. Ama buradaki geçmiş şöyle. Çocukluktan, geçmişten gelen bazı yaralar olabilir. Yaşanmamış duygular olabilir. Bu alana çok fazla takılıyor olabilirsiniz. Bazıları için de geçmişten bir kişi olabilir bu kişi. Unutamadığınız, bazen iyi manada unutamadığınız, bazen de kötü manada olabilir. Bu kişilerle ilgili özgürleşmeyi yapmanız gerekiyor diyebilirim. Dedim ve kart düştü. Kolektif bir açalım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.